Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine değişik bir model çalışacağız. Şöyle kapşonlu atkı modeli. Gerçekten çok şık. Ben yetişkinler için yaptım. Sizler ister yetişkinler için isterseniz çocuklar için örebilirsiniz. Pinterest'te bir model gördüm. Buna yakın bir model. Ondan esinlenerek yaptım. Ama tamamen benim dizaynım diyebiliriz. Sadece esinlendim o fotoğraftan. Şöyle hemen kapşonunu göstermek istiyorum. Gayet salaş bir kapşon yaptım arkadaşlar. Resimlerini de çekeceğim. Kapak resmini de koyacağım. Oradan zaten görmüşsünüzdür. Şu şekilde salaş. Daha dar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Motiflerin sayısını, genişliğini, her bir detayını videonun ilerleyen dakikalarında görebileceksiniz. Şöyle atkı boyutunda istediğiniz uzunlukta rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunların tabii ki ayrıntılarını birazdan göreceksiniz. Kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Alize'nin süper lana iplerini kullandım. 3 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Elinize en yatkın tığla örebilirsiniz. Hemen iplerimin ne kadar gittiğinden bahsetmek istiyorum. 5 renk yaptım. Şöyle maviyi ana renk olarak kullandım. Yeni açmıştım mavi rengimi. Bir tane ipten bu kadar kaldı. Diğer renklerden elimde artık ipler vardı. Onlarla yaptım. Tam net bir şey söyleyemiyorum ama yarımşar yumak gitti diyebilirim. Yani toplamda tek renk yapmak isterseniz 2,5 yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Tek renk kullanmadığım için tam net bir şey söyleyemiyorum ama sizler de 5 renk benimle birlikte yaparsanız hepsinden birer top yani birer yumak almanız yeterli olacaktır. Şöyle her tarafını göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Biliyorsunuz ben çok güzel, çok sevdiğim modellerde böyle heyecanlanıyorum. Bazen böyle kelimeleri unutabiliyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce de minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zil aktif hale getirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle motifimden başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum ve birleştiği noktadan tutarak bir sihirli halka yapıyorum. Tığımı içinden geçirip 3 zincir, tığımın başını dolayıp halkamın içine batarak ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar halkamın içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar bir zincir, 3 tane ikili trabzan, 4 tane grubumuz olacak. Üçlü 3 tane ikili trabzan grubumuz. 3 tane yaptık. Şu anda dördüncüyü yapacağım. Bir zincir çektim ve dördüncüyü yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkamın ipini iyice sıkıştırıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Gök gürültüsü. Muhakkak size de geliyordur sesi. Bayağı yağıyor. Uzun zamandır yağmıyordu. Evet. İpime bir zincir çekiyorum. Pardon, ipime bir düğüm atıyorum ve herhangi bir zincirlik bölüme sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı bir zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Hiç araya zincir çekmiyorum. Hemen bir zincirlik
bölüme battım. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar zaten çoğumuzun bildiği hanım dilendi modeli, ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle birkaç sıra göstermek istedim. Bu şekilde birer zincirlik bölümlere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şu şekilde. Sıra sonuna gelmek üzereyim. İlk battığım yere tekrar batıyorum ve oraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İp burada kötü olmuş sanırım, şurayı keselim. Evet, burada tekrar aynı renkle devam edeceğim için tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Eğer burayı ikişer renk yapmayacaksanız sırayı direkt kesip diğer renge geçebilirsiniz. 3 zincir çektim ve hemen bakın köşenin içine batıp 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya hiç zincir çekmiyorum. Boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmiyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Ve 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk battığım köşeye tekrar batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada ipimi keseceğim için 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıp kaydırmayla kapattım. 1 zincir, ipimi kesiyorum ve hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın, ipleri örerken şöyle arkadan iplerle beraber örersek hiç saklamaya gerek kalmıyor. Hemen sihirli halkamı da çözülmemesi için şöyle herhangi bir ilmeğe battım ve ipime bir düğüm attım. Bu artık çözülmeyecektir. Bunu düğüm attıktan sonra saklarsanız sihirli halkanız kesinlikle çözülmez. Bazı arkadaşlar yazıyorlar, benim sihirli halkam çözülüyor diye. Bu yöntemi yaparsanız kesinlikle çözülmeyecektir. Şöyle sakladıktan sonra kesiyorum ve tertemiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle çok güzel bir tarçın rengim var. Bu rengi çok seviyorum ben. Biraz koyu. İp saklama işini de biraz minik tığ ile yapıyorum. Genişleme olmasın diye. İpime bir düğüm attım. Ve ilk köşeden başlıyorum. Hep yarım köşe ile başlıyorum. 3 tane ikili trabzanım oluyor. Arada zincir yok. Boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Hemen diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan ve köşeye geldim. Yine hiç zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar tüm sıraları aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi çoğumuz bu modeli biliyoruz zaten. Ama ben bilmeyen arkadaşlar için şöyle 4 sıra göstermiş oldum. Umarım anlaşılmıştır.
Bu şekilde arkadaşlar hemen ben diğer ördüklerimi şöyle getirmek istiyorum. Toplamda 4 tane ördüm. Hemen sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüşüm. Hemen size şöyle şeyini de vermek istiyorum. Ölçülerini de hemen şöyle istediğiniz motifle örebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz ama ebatlarımız şöyle ölçtüğümde tam 17 santim arkadaşlar. Motiflerimin ebatı 17 santim. Evet. Gelelim birleştirmeye. Evet arkadaşlar, şöyle çok güzel bir, bu maviyi ben çok seviyorum. Kumlu bir mavi. Yeni aldım. Hemen size şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. Gördüğünüz Alize Süper Lena Klasik. Ve şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Net miyiz? Evet. Şöyle renk numarasını ekran kaydı olarak alabilirsiniz. Ben hemen şunu açalım. Ve birleştirmemize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ben hiç bu rengi açıp yapmadığım için yine şöyle ilk modeli şöyle köşesinden başlıyorum. 3 zincir çektim. Normal bir sıra daha bu renkle gideceğiz. Sadece bir motife. Şöyle yine aynı şekilde devam ediyorum. İlk motifte birleştirme yapmıyorum. Sadece etrafını mavi ile çevreliyorum. Bu şekilde çerçevesini yapıp hemen dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümünü tekrar bitirdim. Yani tek motife 11 sıra yapmış olduk. Diğer motifinde bir tarafını ördüm ve hemen birleştirme işlemine başlayacağım. Hemen şöyle köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Hemen diğer motifin şöyle köşesinden tığımı geçirdim. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen yanındaki boşluktan ilmek geçiriyorum. Burada bir zincir çekebiliriz, çekmeye de biliriz. Ben çekmeyeceğim. Çok aralar boşluklu kalsın istemiyorum. Ama eğer görüntü hoşunuza gitmezse orada bir zincir çekebilirsiniz. Evet, böyle daha iyi. Şöyle ilmeği uzatıyorum. Bakın hemen önümdeki boşluktan ilmeği geçirdim. Tığın başını dolayıp önümdeki boşluğa batarak birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştirmem çok güzel devam ediyor. Hemen öndekine batırıyorum. Şu şekilde. Ve tek tek aynı işlemi yaparak köşeye gelene kadar devam edeceğim arkadaşlar, birleştirmemi yapmaya. Evet, sıra sonuma gelmek üzereyim. Son boşluğu da kapattım ve köşeme geldim. Köşeme yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen karşısındaki köşeyi batıp ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve köşemi tamamlıyorum. 2 3 şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştirmemi tamamladım ve etrafında normal bir şekilde öreceğim. Daha sonra hemen yanına şöyle bir tane daha ekleyeceğim. Daha sonra da üçüncüyü ekleyeceğiz beraber arkadaşlar. Ben şimdi
Şunu bitiriyorum, şunu ekliyorum ve hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğerini de birleştirdim. Gördüğünüz gibi 3 taneyi yan yana birleştirdik. Şimdi dördüncü motifimi alıyorum. Onun da şöyle bir tarafını ördüm. Köşenin de sadece 3 tane trabzanını yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. İlk motifi şu şekilde birleştireceğim. Az önceki gibi aynı şekilde birleştirelim. Şöyle şu köşeyi göstermek istiyorum aslında size, şurayı. Burayı zaten az önce göstermiştim. Başlangıcında göstermiş oldum. Bu şekilde köşeye gelene kadar birleştirmemizi yapalım. Yine yöntem aynı diğerleri gibi. Bu şekilde köşeye gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, şöyle köşeye gelmek üzereyim. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Bu kapşonun arka bölümü olacak bu motif. Şöyle köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, iki motifin birleştiği yerden şöyle 2 ilmek alıyorum sadece. Ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın. Şurada birleştirmemi yaptım. Hemen yan tarafa geçtim. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şu kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Evet. Bu şekilde yine köşeye gelene kadar devam edelim. Gördüğünüz gibi. Evet, yine sıra sonuna gelmek üzereyim. Köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bakın, burası bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi burayı da bu şekilde birleştireceğiz. Bakın. Şöyle şapkamızı da elde etmiş olacağız. Daha doğrusu kapşonumuzu. Bir zincir çektim. Bakın. Yine aynı şekilde şöyle 2 ilmeğe batıyorum. Tek ilmeğe batmayalım. 2 ilmeğe batalım ki sağlam olsun. Bir zincir ve yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. Hemen önümdeki ilk boşluğa battım. Ve yine sıra sonuna kadar birleştirmemi devam edeceğim. Şöyle de hemen göstermek istiyorum size. Bakın. Şu motifi şu şekilde, bakın. Şuradan şöyle birleştirmiş olduk. Şöyle de iç kısmı. Evet. Ben hemen burayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle birleştirmemi bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet geniş, salaş bir kapşonumuz oldu. Şimdi atkı bölümümüze gelelim. Atkımı ayrı örüp daha sonra birleştireceğiz. Öncelikle zincirle başlıyorum. Sizler renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlarsınız. Ben bu şekilde toplamda 1,5 metre, zinciri saymayacağım, ölçeceğim. 1,5 metre, yani daha doğrusu siz ne kadar atkınızın uzunluğunu istiyorsanız
o kadar zincir çekeceksiniz. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Ben tahminen 1,5 metre zinciri çekmeyi düşünüyorum. Evet. Evet, toplamda 1,5 metre zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. En son çektiğim zincirden tutuyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. İkili trabzan. Tekrar aynı zincire bir ikili trabzan daha yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Araya hiç zincir çekmiyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincirim yok. 1, 2, 3. zincire battım. Aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 3. zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tekrar bakın, ben 3.'ye batın dedim ama çok burada gerilme yaparsa 4.'ye batalım. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Orada biraz kasma olabilir, oldu da zaten. O yüzden 4.'ye batalım. Sonuncuyu yaptım. Arta kalan zinciri kesebilirim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığın başında oluyorum. Yine boşluklara batarak 3'er tane ikili trabzanla dönüyorum. Bu şekilde. Yine aralarda zincir yok. Yandaki boşluğa iki model arasına batıp 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapalım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Ve bakın, en son trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaparak burayı bitirdim. Bir zincir çektim. Aynı renkle devam edecekseniz ipi koparmanıza gerek yok. Ben şöyle istediğim gibi renk kombinasyonunu yapacağım. Ben de bilmiyorum hangi renkten kaç sıra yapacağımı. Şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Ve bakın, buradan da şurada zincirle bitirdiğimiz için hemen o zincire batıyorum. Eğer kesmeyecekseniz hemen burada içine batıyoruz. 3 zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimizi kestiğimizde de hemen ipimi buraya sabitledim. Alttan iplerimi de yürütüyorum şöyle arkadan. 1, 2, 3 zincir. Ve hemen zincirimin boşluğuna 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve yine her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde olacak. Bir sırayı 3 trabzan, bir sırayı zincirle kapatıyoruz arkadaşlar. Her sıra bu şekilde devam edecek. Ben şöyle istediğim ene gelene kadar öreceğim. Sizler de istediğiniz en boyuna geldiğinde durabilirsiniz. Ben şu anda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Şöyle göz kararı ördükçe bakacağım. Evet, bu şekilde istediğiniz sıra kadar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben istediğim boya gelene kadar ördüm. Toplamda şöyle beraber sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. 12. sırayı yine
mavi renkle ördüm. Şu anda 12. sıradayım ve birleştirme sırası. Burada maviyi örüyorum ve dönüp kapşonla birleştireceğim artık. Hemen şöyle köşesini de göstermek istiyorum. Zincirle bittiği için bir zincir çektim. Hemen şöyle köşesine batıp ikili bir trabzan yaptım. Tekrar başını doladım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dönüyorum çünkü burada. Bakın. Daha sonra bakın boşluklara batarak şu iplerimizi, artık iplerimizi de şöyle arada yürütmeye çalışacağım. Orada saklamaları zor olur çünkü saklanması. Şöyle araya batarak yine üçlü trabzanlar, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dönmüş olduk. Yine aynı şekilde şöyle batarak boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İplerimi de arada yürütüyorum. Bir nevi maviyle çerçeve yapmış olduk. Şunları muhakkak arada örün. Sonradan saklaması zor olacaktır. Evet, tüm zincirlere, yani şu boşluklara batıyorum. Bakın, burada da zincir bölümüm var. Şöyle tam tepeye batıyorum. Döneceğiz ya burada. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine boşluklara bakın batarak üçlü trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle şunu da yapayım, hemen anlatacağım. Evet. Şöyle bakın. Şöyle çerçeve yapmış olduk. Şimdi ben burada saydım, toplamda benim şu gruplarım 82 taneydi ve ben onları 3'e böldüm. Kapşonumun etrafı toplamda 34 tane, şöyle saydığımızda yuvamız var. 34 tane yuvam var. 34'ü ortaya aldım. Şöyle bakın, şuradan da tutturdum unutmayayım diye. 34'ü ortaya aldım. İki yana da 24 kaldı. Şöyle 24 şu yuvalardan bahsediyorum. 24 yuva burada kaldı. 24 yuva ve kapşonumu da saydım. 34 tane de ortada yuva kaldı. Şimdi burada ben hemen şu hemen orada tutturduğum iğneye kadar ben yine örüyorum. Ve birleştirmede yine beraber birleştireceğiz arkadaşlar kapşonumuzu. Ben şöyle hemen burayı örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın ayracımın olduğu yere kadar geldim. Şimdi hemen kapşonumu alıyorum. Bakın kapşonumun arkası. Hemen bu yanını alıyorum. Bu yandan birleştirmeye başlayacağım. Şunu da çıkaralım. Şöyle. Evet. Hemen şöyle ilk köşeden başlıyorum. Yine birleştirmemiz aynı şekilde olacak. 3 tane ikili trabzan tek tek yuvalara batıyorum ve yine zincir çekmiyorum burada. Yine aynı şekilde burayı renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İlla benim kullandığım renklerde ve dizaynda yapmayabilirsiniz. Ben elimde
kalan iplerle yapıyorum her zaman dediğim gibi. Çok renkler uymayabilir. O yüzden renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde devam ediyorum birleştirmeye. Birleştirmemiz şu şekilde bakın. Şöyle komple her tarafını şöyle sırayla birleştireceğim gördüğünüz gibi. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Başka bir şey yok. Laf gelmedi birden ağzıma kelime. Başka uygulayabileceğimiz başka bir şey yok. Sadece bu şekilde devam ediyoruz. Şu köşeyi göstermek istiyorum. O yüzden de kapatmadım şimdi. Hızlı hızlı o köşeye kadar geleyim. Orayı da göstereyim. Daha sonra kendiliğinden zaten gördüğünüz gibi örülüyor. Biraz vakit alıyor. Ama sonuç eminim ki mükemmel olacak. Ben de gördüğünüz gibi sizlerle birlikte bildiğiniz doğaçlama yapıyorum şu anda. Örülmüşünü hiç görmedim. Buna benzerlerini gördüm. Fakat birebir görmedim. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Ben de o gördüğüm resimlerden esinlenerek yaptım bunu. Aynısı da olsun istemedim. Bizimki birazcık farklı olsun dedim. Diğerleri atkısı bu şekilde açık değildi, kapalıydı. Çok hoşuma gitmedi. Çok kullanışlı olacağını düşünmedim açıkçası kapalı olarak. Tam boynu sarmıyor. Ama böyle açıkta istediğiniz gibi boynunuzu sarabilirsiniz. Bakın buraya geldik. Burada ister şuralara batabilirsiniz şu şekilde. Bir şu köşeye, bir de şu köşeye, isterseniz de direkt ortaya batabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın bir de bu köşeye battım. Ve örmeye devam ediyorum. Pardon. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Hemen şöyle ördüğüm kısmı da göstermek istiyorum. Birleştirdiğim kısmı da bakın bu şekilde olacak. Komple şu uca kadar birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, ben şöyle sıramın sonuna geldim. Hemen şurayı göstermek istiyorum. Bakın. Muhteşem bir şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi ben size 1,5 metre zincir çekin dedim az önce. Ama şimdi az önce taktım. Sanki bana birazcık kısaymış gibi geldi. O yüzden yanlardan biraz uzatmak isterseniz onu da nasıl uzatacağınızı göstermek istiyorum. Öncelikle buraya geldim. Şöyle tam neredeyiz bakalım. Tam şu zincire batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Ve ikili trabzanımı yaptığım yere 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Ve boşluklara 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi oldu. Siz de yaptınız. Kısa geldi. Sanırım 1,5 metreden kısa oldu. Çünkü şuralara 3 zincir atladık ya ilk sırada. O kastı zannedersem. Çünkü normalde 1,5 metre tam gelmesi gerekiyor. Özellikle de zinciri ölçtüm. 1,5 metreydi. Ama şu anda takıyorum. İstediğim uzunlukta değil. O yüzden ben de hemen çareyi şu kenarlarda uzatmada buldum. Güzel de bir geçiş olacak bence. Bir hava katacak. Güzel de olacak yani. Örgüde çareler tükenmez diyorum ben. Evet. Hemen bakın şöyle karşıya geçtim. Burada bir zincirim var. Aynı yere batıyorum. Ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Şu zincire şöyle batıyorum. Şöyle kaydırmayla onu birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle
orayı göstermeden şöyle uzunluğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kısa yani. Evet, kısa. Evet. Şimdi benim planım şöyle döne döne burayı uzatmak. Plan bu. Başka bir şey yok. 3 zincir çekerek böyle döne döne istediğim uzunluğa gelene kadar burayı uzatacağım. Başka çarem yok. Çünkü gayet kısa olmuş. Bu şekilde arkadaşlar ben 4-5 sıra öreceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde öreceğim. Şöyle bakın. Yani şunu ördüğümüz gibi döne döne, bu sefer bunda kesme yok. Döne döne istediğiniz şöyle uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Diğerini de aynı şekilde buradan başlayın. Buradan başlarsanız zincirle başlayacaksınız zaten. Şuradan batırıyorum. Zincir çekip hemen buralara trabzanlarımı yapıyorum. Burayı da aynı şekilde uzatacağım ve bakın şuradaki görüntüyü kapatmak için son bir çerçeve sıram var. Onu da yapıp bitireceğiz artık. Evet, ben hemen yanlarını uzatıp hemen deniyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle 7 sıra uzattım iki taraftan da. Şöyle göstermek istiyorum. 7'şer sıra uzattım. Sizler de böyle uzatmak isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle şu iplerini de kesmek istiyorum. Evet. Şimdi artık son sıramıza geldik. Son sıramız basit. Sadece tekli trabzanla çerçeve yapacağız. Bir sırada sık iğne yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şöyle 2 tane zincir çektim. Hemen ilk trabzandan başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın burada tüm trabzan tepelerine batıyorum. Zaten aralarda zincirim yok. O yüzden tek tek hepsine batarak sık iğnemi yapıyorum. Tüm her tarafını, kapşonunu, atkısını, her tarafını komple çerçeveyle bu şekilde devam edeceğim. Eğer şu şekilde çok hoşuma gitmezse bir sırada sık iğne yapabilirim. Videoyu daha çok uzatmak istemiyorum. Zaten tüm ayrıntılarıyla göstermeye çalıştım. Bayağı uzadı video. Ama bu videoyu seyrettiğinizde bu kapşonlu atkının aynısını yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet, bakın dönemeçlerde hemen aynı yere 3 tane yapalım. Zaten kendiliğinden döner. Bakın burada da şöyle zincirlere batabiliriz. Bakın şöyle yan zincirlere batarız 2 tane. Yine aynı şekilde bakın 2 tane var. Ve siz kasma yaptığı zaman siz o ayarı yaparsınız zaten. Ben yine de şöyle göstermek istedim. Bakın burada yine yan zincir var. Ona da aynı şekilde 2 tane batacağım yan yana. Bu şekilde tüm çerçeveyi gördüğünüz gibi şöyle tüm çerçeveyi komple her tarafını tekli trabzanla geçeceğim arkadaşlar. Ben sıra sonuna geldiğimde tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen sonu da şu şekilde bitirelim. Evet. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Daha sonra onu saklayacağım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben bırakmayacağım. Bunu örerken çok düşündüm. Daha ne yapabilirim diye. Biliyorsunuz ben her şeyin en güzeli olsun istiyorum. O yüzden böyle bırakmak içime sinmedi. Hemen şöyle elimde kalan sarıyla yapmak istedim.
Ama elimde sarı ipim kalmadı. Sonunu kullandım. Zaten yarımdı. O yüzden şu rengi uygun gördüm son sıra için. Son sıra yaptığımızda sizler de göreceksiniz. Çok güzel olacak. Şöyle hemen şuradan başlamak istiyorum. Şöyle bakın. Şu ipi arkaya getiriyorum şu şekilde. İlk trabzan tepesinden aldım. Şöyle şuraya bir bağladım. Ters öreceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Tüm trabzan tepelerine batarak tersten sık iğne yapacağız. Ama görünüş mükemmel olacak. Bu yöntemle çok güzel bir şal örneği de göstermiştim sizlere. Hemen oradan esinlendim. Dedim bunu uygulayabiliriz. Çok da şık olur dedim. Hakikaten de çok da şık olacak. Şöyle bakın. Geriye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tüm trabzan tepelerini hiç atlamıyorum. Tek tek trabzan tepelerine batarak bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Gördüğünüz gibi ortaya çok hoş ve çok şık bir şey çıkıyor. O şekilde sadece trabzanlarla bırakmak istemedim. Son sırayı da bununla bitirmek istedim. Tabii ki bu son sıralar tamamen size ait. İster yapabilirsiniz, ister farklı şeyler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm çerçeveye bu şekilde devam edeceğim. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle köşeyi de göstermek istiyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bu modelleri tamamen doğaçlama yapıyorum. Yani ekran karşısında beraber öğreniyoruz diyebiliriz. Yanlışı da doğruyu da böyle yapıp çözerek halledeceğiz. Bakın köşede de aynı gidelim. Eğer kasma olursa aynı yere 2 tane yaparız ama kasma olmadı. Evet. Ben acaba dedim kasma yapar mı dönerken? Hayır, yapmadı. Gördüğünüz gibi şöyle ne eksiltme ne de arttırma yaparak şöyle geçebilirsiniz. Çok da şık olacak. Evet, ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Küçük bir değişiklik yaptım. Rengi değiştirdim. Yine mavi renk kullandım. Diğeri çok karışık olacak gibi geldi. Sarı olsaydı elimde sarıyı deneyecektim. Sarı bence çok güzel olacaktı. Ama elimde sarı olmadığı için yine mavi ile burayı geçtim. Evet, sizler istediğiniz gibi dizayn edebileceğinizi daha önce de söylemiştim. Şöyle şurayı şu şekilde birleştirmek istiyorum. Evet. Şöyle ipimi kestim. Şurada çirkin bir görüntü kalmaması içinse hemen ipimi saklıyorum. Püskül kısmını istediğiniz püskülü rahatlıkla yapabilirsiniz. Şu anda benim göstereceğim normal bir püskülle yapacağım. Şöyle sizler saklama işini daha uygun yapabilirsiniz. Şöyle aynı boyda kestiğim yine mavi renkten iplerimi alıyorum. Ve şöyle köşelerden başlayarak 2'şer tane aldım ben. Yoğunluğu yine tamamen size bağlı. Ben çok yoğun olsun istemiyorum. Bakın. Şu şekilde istediğiniz ara boşluklarından şu şekilde geçiriyorsunuz. Ve püsküllerimi bakın şuradan geçiriyorum. Bakın şöyle. Pardon, ikisini bir alamadım. Biraz küçük tığ ile yaparsanız daha rahat edersiniz. Büyük tığ ile biraz zor oluyor. Evet. Şöyle de elimle düzeltiyorum. Bakın püskülüm şu şekilde oluyor. Püskül uzunluğu yine size kalmış. Şöyle aralıkları da tamamen size kalmış. Ben çok böyle birbirine yakın olsun istemiyorum. Kameranın karşısında da biraz zorlanıyorum. Şöyle elinize aldığınızda tabii benim gibi böyle kameranın karşısında yapmayacağınız için
Böyle hemen bir çırpıda 5 dakikada bunları şu şekilde geçirebileceksiniz arkadaşlar. Ben de hemen kameranın karşısında şöyle bir çabukta bunları takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, benim püskül takma işlemim bitti. Püsküllerimi her iki tarafa da taktım. Hemen şöyle bitmiş halini de göstermek istiyorum. Şurada bir ipim kalmış. Hemen onu saklayayım. Aslında temizlemiştim ama gözden kaçmış demek ki. Şöyle hızlıca hemen saklıyorum. Evet, birazdan keserim onu. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Gayet salaş. Az önce dediğim gibi, yani başlarda dediğim gibi, motiflerin sayısını tamamen kendinize uygun yapabilirsiniz. Çocuklara da yapabilirsiniz. Bu yetişkin boyu, ben kendime ördüm bunu. Küçük de yapabilirsiniz. Çocuklarınıza, bebeklerinize de yapabilirsiniz. Şöyle ekranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benim anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.